Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yeni gelecek olan 2 tane liderlik komutanını değerlendiriyor olacağız. Evet dostlar, 2 liderlik komutanımız duyuruldu. 1093 Krallığı da bunu sızdırdı. Bu komutanların ne gibi özelliklere sahip olacaklarını ve metada nasıl yer bulabileceklerini, kimlerle eşleştirirsek ne şekilde etki verebileceklerini falan değerlendireceğiz bu videoda. Ama öncesinde bir beraberce becerilerine bakalım. Honda'nın ilk becerisiyle başlıyorum. 1350 öfke gereksinimiyle 3 tane hedefe yelpaze şeklinde bir alana, yani Santuz'un alan skili gibi bir alana 2500 hasar uyguluyor. Eklenen hedef başına, yani işte 3 hedefe vururken hasar kaybı yaşıyorsunuz. %15 hasar kaybı yaşıyorsunuz. Klasikleşmiş bir özellik zaten. İkinci komutan olarak kullandığınızda ise veriyor olduğunuz alan hasarınız 2500'den %50 indirime uğrayıp 1250'ye düşüyor. Ama burada hani diğer becerilere falan gelmeden direkt bir doğrudan değerlendirme yapacak olursak şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi 1350 öfkeyle 2 katı vurmak yerine daha az bir öfkeyle vurabilecek bir komutanın arkasında yarı yarıya daha az vurmak daha iyi olabilir. İlerleyen becerilerinde bunu konuşuyor olacağız. İkinci beceriyle devam edelim. İkinci becerisi %20 intikal hızı verirken bir yandan da %20 saldırı gücü veriyor. Bunun yanı sıra herhangi bir rakibi hedef aldığımızda ve vuruyor olduğumuzda %30 saldırı bonusu daha ekstradan veriyor. Bununla ilgili insanların kafası karışabilir. Kısaca özetleyelim. Herhangi bir murder ball'un içinde birine hedef almadan, yani öfkenizi yapmadan, bu savaş öfkesi dediğimiz zımbırtıyı açmadan ya da herhangi biri hedefi doğrudan seçmeden savaştığınızda %10 saldırıda kalıyorsunuz. Ama herhangi bir hedefi seçip de savaşıyorsanız, yani bolun içinde statik bir şekilde hareketsiz durmamazlık yapmıyorsanız daha doğrusu birine hedef alıyorsanız %40 saldırıya çıkıyorsunuz. Olay bundan bu kadar basit yani aslında. Hani bu biraz da işte Murder Ball'un içinde alan becerisiyle hasar yedikçe rakibi cezalandırma taktiğini cezalandırma amacıyla getirilmiş bir durum. Eğer hareket edersen, hedef seçersen ekstra bonus kazanıyorsun. Üçüncü becerisinde bu komutanın kıtaları %5 daha az hasar alır şeklinde bir ibare var. Bu güzel bir özellik. Hani olarak düşünmeyin. Yani yüzdesel olarak çok düşük şeklinde düşünmeyin. Bunu uzun vadeli olarak düşünün. Yani siz bu komutanı kullanıyor olduğunuz süre boyunca, atıyorum bu komutanı aldınız, kastınız ve 2 sene boyunca kullandınız. 2 sene boyunca yiyeceğiniz zarar, hem kaynak hem hasar hem işte rakibe vereceğiniz kıta sayınızın yüksek kalmasıyla, canınızın azalmamasıyla, hasarınızın da artmasıyla vesaire vesaire. Hani uzun vadede o %5 gerçekten hakkını teslim edecektir size. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Gayet hoşuma giden bir özellik. Aktif beceriyi kullandığınızda saniyede 200 hasar ekstradan çıkartıyorsunuz ve 2 saniyelik bir beceriniz bu. Yani 200-200-400 vuruyorsunuz. Tabii kıta sayısıyla bu 400 katlandığı için, yani işte atıyorum ortalama ne olur? İşte 1000-2000 falan vurursunuz gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Bir yandan da vuruyor olduğunuz, yani becerinizi attığınız komutan kimse, hedef kimse, düşmanınıza %50 intikal hızı kaybı yaşatıyorsunuz. Bu da 5 kıtayla odaklanılmış hedeflerin ortadan yok edilmesi ve kaybolması anlamında çok büyük etki yaratacaktır. Yani akışkan hızlı bir kıtaysa onun ortamdan çekilmesine %100 oranında engel oluyorsunuz. Çünkü hani o 2 saniye içerisinde emin olun diğer kıtalarınızda beceri atmasıyla birlikte o adamı yok edersiniz ki sizin dışınızda vuranlar da olacaktır. Yavaşlattığınız süreçte adamı imha etmiş olacaksınız. Üçüncü becerideki bu aktif özellik, yani beceriyi kullandıktan sonra devreye giren özellik 5 saniye bekleme süresi içeriyor. Yani 2 saniyeliğine üzerine geçiyorsunuz ama 5 saniye bekleme süresi içeriyor. Dördüncü beceriye geldiğimizde ise %10 kıta kapasitesi, ki benim en sevdiğim özelliklerdendir. Hani gerçekten alanda ikinci komutan olarak kullanabileceğimiz, güncel metaya uygun olan komutanlar gelse de kıta kapasitesi olsa diye hani bir merakım da vardı. Çünkü kıta kapasitesi dediğimiz şey hem hani normal saldırılarımızı, yani karşı saldırı ve saldırılarımızı, hem de beceri hasarımızı doğrudan etkileyen ve katlatan, belirli bir kıta sayısının üzerinde uzun süre kalmamızı sağlayabilen özelliklerdir. Üzerimize girdiğimiz setlerinde işte o sağlık statları vesaireler hasar çarpanı olarak ne kadar asker varsa onların statlarının üzerine eklenerek çarpıldığı için aslında setimizin de verimliliğini arttıracak bir özellik olmasıyla kıta kapasitesi özelliği benim çok hoşuma gitti. Dördüncü beceride %10 kıta kapasitesi var. Bir de tek birim ordu kullanımında kıta sayısı her %8 azaldığında, yani %100 çıktınız %92'ye düştünüz, %5 beceri hasarı alıyorsunuz. Aynı zamanda bir %8 daha kaybettiğinizde kıta sayınızdan bu sefer
%5 daha kazanıyorsunuz. Beceri hasarınız %10'a çıkıyor ki bu %60'a kadar birikebiliyor. Bu anlamda kıta kaybı yaşadıkça beceri hasarınızın doğru orantılı olarak artacağı bir bonus kazanmış oluyorsunuz. Tabii ki bu %60 oranındaki maksimum verimi elde etmeniz o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü hani belirli bir kıta sayısının altına düştükten sonra savaşmak, rapor bazlı düşündüğünüzde ağır yaralı verirken zararlı oluyor. Çok karlı olmuyor ama yine de böyle bir ufak bir dokunuşlarının olması, canınızın hani ilk etapta azalırken beceri hasarı kaybı yaşamadan bu savaşı veriyor olmanız gayet keyifli. O anlamda yarıya düşene kadar da savaşsanız bu özelliği de beğendim Honda'da. Ustalık becerisine geldiğimizde bu komutanın kıtaları normal saldırılardan, ki normal saldırı dediğimiz şey saldırı ve karşı saldırıyı kasteden bir ibaredir. Bu da işte o direkt beyaz hasar dediğimiz, beyaz sayısal değer dediğimiz zımbırtıyı işaret ediyor ve %30 daha az hasar almamızı sağlıyor. Şimdi bununla ilgili bir kısıtlayıcı özellik eklemişler. Şehrinizden çıktıktan sonra bu etkiyi 1 saat içerisinde 57 kere tetikleyebiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Hani yarı cana düştüğünüzde, yani sarıya geldiğinizde, sarıdan biraz daha hafif indiğinizdeki durumlarda zaten 57 teması anca tamamlamış oluyorsunuz. O zaman da şehrinize geri sokup ondan sonrasında tekrar dışarıya çıkardığınızda bu özelliği resetleyip herhangi bir şekilde karşı saldırı ve normal işte bildiğimiz saldırı hasarından %30 daha az etkilenme olayını süreklilikle kullanabileceğiniz bir hale getiriyor komutanı. Şimdi Honda ile ilgili konuşacak olursak, Honda ufak ufak tanklık eklenmiş, geliştirilmiş bir versiyon 2 Fatih Sultan Mehmet diyebiliriz. Nasıl diyebiliriz? Şimdi sevgili dostlar, Fatih Sultan Mehmet de alan vuruyor, bu Honda da alan vuruyor. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet de beceri hasarına bonus veriyor. Honda da beceri hasarına bonus veriyor. Fatih Sultan Mehmet saldırı bonusu veren bir komutan. Aynı şekilde Honda da saldırı bonusu veriyor. Bunun yanı sıra ufak ufak tanklık özellikleri eklenmiş. Fatih Sultan Mehmet'in verdiği kıta kapasitesi Honda'da da mevcut. Bir de üzerine intikal hızı %20 gibi bir bonusu var. Sanki Honda güncellenmiş bir Fatih Sultan Mehmet ve Nuker komplar için bence gayet iyi bir ikinci komutan. Bakın burada 2500 hasardan feragat etmiş oluyorsunuz ikinci komutana çekerek. Ama liderlik ağacı zaten birinci komutan olarak alana çıkmanızı çok destekleyen bir ağaç değil. Hani bunu yapabilen çok nadir komutanlar var. İşte liderlik ağacıyla bir şeyler yapmaya çalışan. İşte YSS açık alan savaşlarında nadiren tercih edilebiliyor. Yine Trajan da aynı şekilde nadiren tercih edilebiliyor. Ama bunu cezalandırabiliyor rakibiniz. Yani gerçekten hani 5 kıta, 6 kıta, 7 kıta çıkan balinaların bile hani Trajan'ı ağırlıklı olarak cezalandırılır. Onlar diğer kıtalarından kar ederek yollarına devam ederler. O anlamda Honda'yı gelişkin bir hesap için, yani 3 kıta çıkmayı bitirmiş, 4. kıtasının ilk komutanını yapmış, 1. komutanını yapmış, 2. komutan olarak ne yapsam diye düşünen için 4. kıtanın 2. komutanı olarak gayet verimli olarak görüyorum. Ya da 5. kıta çıkacak bir hesabın 5. kıtasının 2. komutanı olarak yine gayet verimli olarak görüyorum. Ama oyuna yeni başlamış, daha alana 1 kıta 2 kıta çıkan insanlar için ya da işte daha savaş alanında efsanevi komutanlarını toparlamaya çalışan, bu konuda biraz geri kalmış hesaplar için bundan bir sene öncesine kadar ben de o noktadaydım. Yavaş yavaş işte 3 kıta çıkabilecek noktaya getirdim hesabımı. Bu noktada Honda sizin önceliğiniz değil. Ama bir Nuker kompla alana çıkan, insanları imha eden, kafasını kopartan bir hesaba sahip olan insanların Honda'yı ikinci komutan olarak tercih etmesiyle ilgili herhangi bir negatif etki yok. Hani gerçekten bu komutan hafif bir tanklık vererek kıta kapasitesini arttırıp hasarı bonuslayarak, işte saldırı bonusları, intikal hızı bonusları, intikal hızı bonusu da küçümsenecek bir şey değil. Özellikle bir süvariye bunu ikinci komutan olarak kullandığınızı düşünürsek haritada gerçekten doğru konum alma, doğru konuma geçme, bir an önce bir şekilde üstün pozisyonu alabilme veya geri çekilme gibi inisiyatifleri almanız konusunda çok çok yardımcı olacak bir komutan olarak görüyorum Honda'yı. Hani örnek olarak ne diyebiliriz? Ben mesela bir Xiangyum olsaydı, henüz daha kasmadım. William'ı bitirmeye çalışıyorum ama Xiangyum olsaydı ve işte 5. kıta olarak Xiangyu'yu destekleyecek ikinci bir komutan olarak düşünüyor olsaydım kesinlikle Honda'yı değerlendirebilirdim. Çünkü hani William'ı başka seçeneklerde ben duvarda kullanabilecek pozisyondayım ama Xiang'ın arkasına Honda'nın çok yakışacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle düşünürsek, ilk becerisini 950 öfkeyle atan bir Xiangyu'nun ikinci becerisinden itibaren 850 öfkeyle atacağını düşünelim.
Ve arkasına koyduğumuz Honda'nın da aynı şekilde kendi becerisini atan Xiang'ın ardından hemen beceriyi çıkartacağını düşünürsek ki öfke bedeli olarak bayağı maliyetli bir beceriyi çok hızlı bir şekilde Honda'ya kullandırtıyoruz. Ki becerisini kullandıktan sonra da yine ekstra 200-200 2 tane hasar atabilen özelliğinin olmasıyla birlikte rakibin intikal hızını elinden alması ve sizin 4 kıtanız 5 kıtanız nuclear kompunuzun elinden kaçamayacak rakibi hale getirmenizle birlikte ki Xiang da daha da hızlı patır patır patlatacak. Hani muhteşem şeyler yapacaksınız ki Xiang'ın beceri hasarını da katlayacaksınız. Çünkü kıta kapasitesini %10 arttırıyorsunuz. Beceri hasarınız kıta sayınız 92'ye düştüğünden itibaren %5 bufflanarak ilerleyecek ki yine psikopat hasarlar atacaksınız ki bir de üzerine Xiangyu gibi bir komutanın saldırısı çok yüksekken bu komutanın da saldırıyı yükselten özellikler veriyor olmasıyla birlikte rakipten alacağınız rapor gerçekten muazzam hale gelecek. Bir yandan da ufak ufak işte %5 hasar azaltma bonusu, işte karşı saldırı ve normal işte saldırıdan %30 daha az hasar alacak olmanız gibi durumları yaratıyor olmasıyla birlikte mesela Xiang için bence gayet verimli, gayet tatlı olacağını düşünüyorum. Okçu'da ilk etapta aklıma ne gelir? Mesela Nebukadnezar'la kullanabilirsiniz. Gayet verimli. İkisi de alan hasarlı komutanlar. İkisinin de intikal hızı bonusu var vesaire. İşte konum alırken güzel. Ekstradan hasarlar vesaireler. Gayet keyifli olacaktır. Honda hani bir kompozisyon içerisinde, nuclear bir kompozisyon içerisinde bulunabilecek bir komutan olarak oyuna geliyor. Tabii ki ilk etapta Free to Play ve Love Spender'ların belli başlı metanın güçlü komutanlarını bitirmesi gerekir. İşte nedir? Süvari sen Saladin William'ın olmalı. İstersen Atilla Takeda yaparsın, Xiang kasmalısın vesaire vesaire. Hani en azından bir 4 kıta çıkacak kıvama kendini atmalısın ki Honda'yı düşünebilesin. Benim Honda ile ilgili yorumlarım bu kadar. Çok da fazla uzatmayalım. Gelelim Sultan Süleyman'a. Kanuni Sultan Süleyman. Şimdi sevgili dostlar, öncelikle bir üzüntümüzü belirtelim. Atilla dışında oyuna gelen hiçbir Türk kökenli komutanın iyi olduğu bir durum yok. Ne yazık ki yani bu komutan da oyunu yok ediyor. Bu komutan da iyi ki gelmiş. Bu komutan da muhteşem şeyler yapabiliyor diyemiyoruz. Ne yazık ki. Çünkü bunun temel sebebi liderlik ağacıyla geliyor olması. Bizim beklentimiz nedir? Ya işte bir şey gibi, bir Xiang Yu gibi, işte bir ne bileyim bir William gibi böyle işlevselliği, gücü vesairesi yüksek olan bir komutan gelsin ve işte bizim köklerimizden gelsin falan. Onu yapmıyor oyun. O anlamda hani Kanuni Sultan Süleyman da liderlik ağacıyla birlikte gelince birazcık üzdü bizi. Umarım Timur'u getirirler ve Timur'da da bunu yapmazlar. Bir Atilla gibi böyle göğüs kabartıcı şekilde gelir oyuna. Keyifli oluruz. Şimdi becerilerini bir inceleyelim, sonra yine Süleyman hakkında konuşalım. 1000 öfke gereksinimiyle 1300 direkt hasar uyguluyor hedefine ve %50'den daha az öfkeye sahipse rakibi %30 defans ve %30 sağlığını 2 saniyeliğini azaltıyor. Bu çok büyük bir debuff. Bu acayip büyük bir debuff. Ama işte bunu denk getirmek de işte birazcık şansa bağlı şekilde olacak. Yani her beceri attığınızda bunu denk getirmeniz çok mümkün olmayacak. Ama bu noktaya kadar düşünürsek şunu unutmamak lazım. %50'den az öfkeye sahip olabilecek bir komutan bulabilmeniz işte yine az önce söylediğimiz gibi hani hızlı öfke atabilen veya işte öfke borusuyla desteklemiş olduğumuz kompozisyonumuzda böyle öfke yenileyici komutanların olduğu, rakipten biraz daha ön aşamaya geçeceğimiz, rakiple öfke farkı yaratmamız lazım. Yani aynı anda öfke yenilediğimiz bir hedefe vuruyorsak, yani ikisinin de öfke barı aynı anda ilerliyorsa ki aslında ustalık becerisinde ekstra öfke kazandırıyor rakibine bunu sağlamaması için, yani rakiple arasındaki öfke farkının değişmesi için bu ilk özelliğinin biraz daha kullanılabilir hale gelmesi için rakibinize 50 öfke vereceksiniz. Birazdan onu da inceleyeceğiz ama rakiple öfke barı farklılığı yaratabilirseniz bu debuff'tan faydalanabilirsiniz ki nuclear bir komp için yine Honda gibi aslında sadece bu debuff'ını bile düşünürsek hani rakibi çok hızlı yok etme açısından çok çok kıymetli bir özelliğe sahip olarak geliyor ki bu debuff Ethelflaed'de de var ama Ethelflaed'de şöyle bir sıkıntı var. Diğer özellikleri Kanuni kadar güçlü değil. O anlamda bir tık öne çıkabilir. Ama yine de bizim oyuncumuz için ilk etapta böyle wow işte bunu kesin yapmalıyız abi durumu yok maalesef, onu söyleyeyim. Belirli bir kıta sayısına ulaşmış, belirli bir efsanevi komutan ve gerçekten metada yeri olan komutan kasmış insanlar için hani artık ne kasacağımı bilemiyorum dediği noktada belki ikinci komutan seçeneği olarak yine düşünülebilecek bir hale gelebilir.
diyelim. İkinci becerisiyle devam edelim. İkinci becerisi bize %15 saldırı, %15 savunmayı direkt üzerimize ekliyor. Bir de birlik alanı dışında, yani bu bayraklarımızın, teritorimizin dışındaki alanda savaşıyorsak alınan hasardan %10 azaltma kazanıyoruz. Yani bu da az önce onda da olan özelliğin %10 versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ama bunun işte bir koşulu var. Kendi birlik bölgenizde savaşırken aldığınız hasarı azaltamıyorsunuz ama antik kalıntı savaşlarında, mesela özellikle Heroic Anthem senaryosunda gayet verimli bir şekilde kullanabileceksiniz mesela, ya da rakibinizin üzerine agresif oynarken de yine gayet verimli bir şekilde kullanabileceksiniz. Bir de şöyle bir durum var. Hani bunu bir şekilde rakibin bölgesinde kazanıyor olmamız şunu sağlıyor. Artık meta şuna doğru evriliyor. KVK'da sen rally'yi açtıktan sonra rally gitsin, adamın işte garnizonunu dövsün, adam kıta sayısını sürekli full tutsun, sen rally'nin kıta sayısını sürekli full tut, o savaşın sonu gelmesin, işte asker kaybı ralliler üzerinden milyon milyon killere ulaşsın falan şeklinde bir durum yok. Artık olay şu: rally'nizi açıyorsunuz. Eğer KVK'yı kazanmak istiyorsanız sizin öncelikli olarak teknolojisi iyi durumda olan, yani balinalar, işte teknoloji kasan oyuncularınızın swarm attığı bir şekilde ilerliyor. Ki hani siz de atabiliyorsunuz duruma göre. Yani çok fazla balina direkt bayrağın etrafını sarıp hepsi bir anda swarm atamıyorsa, bir balina swarm atarken siz de hemen arkasından swarm atarak bu olayı bitirebiliyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor. Bu anlamda ikinci komutan olarak hani bize kazandırdığı şeyler de tatlı. Yani swarm atan bir kıtanın %10 daha az beceri hasarı alması çok iyi. Aynı zamanda garnizonun defansını ve sağlığını %30 kırabilecek olması çok iyi. İlerleyen becerilerinde daha fazla işimize yarayabilecek şeyler de bulacağız. Hemen 3. becerisiyle devam edelim. Yapılara ve şehirlere saldırırken saldırılar %10 şansla karşı tarafın normal saldırısını %20 ve beceri hasarını %20 azaltıyor. %10 şanslı olmasına rağmen bu özellik gayet güzel. Bir koşulu var: 3 saniye sürüyor olması ve 5 saniye bekleme süresi olması. Şimdi özelliğin 3 saniye olması gerçekten kıymetli. Nedenini açıklayalım. Şimdi Mula'nın ilk becerisinin buff'ı 2 saniye. Ustalık becerisini açınca 3 saniye çıkıyor ve Mulan o zaman Jeanne d'Arc'tan daha işlevsel bir hale geliyor. Çünkü birçok raporda, birçok alan savaşında bu test edilip kıyaslanmış bir durum. Ve hani gerçekten bir buff'ın işe yarıyor olabilmesi için 3 saniye minimum süreye sahip olması gerekiyor. Bu anlamda müthiş, muhteşem. Uçuyor, kaçıyor. Neyse. 5 saniye bekleme süresi. Evet, bu kadar overpower olan bir özelliğe 5 saniye bekleme süresi konulması anlaşılabilir bir durum. Tek sıkıntı, yani burada az önce Swarm'dan falan bahsettik ya. Tek sıkıntı, Swarm atarken o %10 şansla karşı tarafın normal saldırı ve beceri hasarını %20 azaltma mevzusunu %10 şansla denk getiriyor olmamız. Evet, çok overpower bir özellik ama %10 şansla bir tık böyle kısıyor be. Yani evet, Alex'te de %10 şansla hasar becerisi var mesela. Durduk yere sürekli denk gelebiliyor. Hatta rakibe temas ettiğiniz anda bile denk gelebiliyor. Bu da yine denk gelebilecek bir şey. Özellikle Swarm gibi bir eylem gerçekleştirirken yine güzel denk gelebilecek bir şey ama bu şu da olabilir. Yani Swarm'u atarsın tam bayrak düşecekken de tetiklenebilir. O zaman unlucky abi, çok şanssızsın. Ama Swarm'u rakibin bayrağının canı yüksekken atarken denk getirdiğin anda muhteşem bir özellik. Gerçekten o an yok edersin abi. O an yok edersin. O bayrağı yok edersin. Çünkü büyük bir debuff. Gerçekten çok büyük bir debuff. Çünkü Swarm atan insanların alıyor olduğu karşı saldırı hasarını %20 azaltıyorsun. Eskaza denk gelip de beceri hasarı yiyeceklerin de hasarını %20 azaltıyorsun. Bu da rakibin senin bayrak swarm'u attığında sana vereceği zararını %20 azaltmış olmanı sağlayacak hale getiriyor. Eğer şanslıysan gayet güzel şekilde ilerliyoruz. Güncel metaya destek verebilecek özellikleri var ama parantezini yine açalım. Ya çok gelişkin hesaplara sahip olman gerekecek ya da çok yaşlı ve komutan durumu artık uçmuş kaçmış bir hesaba sahip olman gerekecek Süleyman'a ihtiyaç duyabilmen için. Ya daha sen hani evde pirinç pişiremiyorsan bulguru için Dimyat'a gitmenin bir anlamı yok yani. Mevzu o. Gelelim 4. beceriye. Normal saldırılar %5 artış gösteriyor ve en az 2 farklı birim kullandığında beceri hasarı yedikten sonra %50 beceri hasarı kazanıyorsun. 3 saniye sürüyor bu etki ve 5 saniyede bir bekleme süresi mevcut. Şimdi normal saldırıdan %5
hasar artışı şey yapıyor olmak, kazanıyor olmak gayet keyifli. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Ya bunun itemi var abi. Legendary item var ya. Hani bayağı takı olarak Legendary item var. Normal saldırı %5 veren. Siz onu bir becerinin içerisinde bir parça olarak alıyorsunuz. Ve devamı da var. Yani iki farklı birim kullanan bir kıtayla çıktıysan beceri hasarı yedikten sonra %50 beceri hasarı daha kazanıp öyle vuruyorsun. Yani bu gayet güzel bir şey. Açık alan için güzel bir şey. Mesela ben Swarm için Kanuni Sultan Süleyman'ı ikinci komutan olarak kullanacak olsam bu özelliği etkinleştirmenin derdinde olmam. Yani o yüzden de iki kıta çıkmam. Öndeki komutanın yetenek ağacı neyse o komutanın askerlerini kullanarak bu aksiyonu gerçekleştiririm. Buna da bir parantez açmış olalım. Çünkü hani verimlilik düşecektir. Ustalık becerisine geri dönelim. %70'ten fazla K varsa sende 200 ek hasar veriyorsun. Rakibe de 50 öfke kazandırıyorsun. Ustalık becerisi de bundan ibaret. Yani sen %70'ten fazla öfkeye sahipken 200 ek hasar attığında ve rakibe 50 öfke verdiğinde şöyle bir durum yaşanıyor. Senin bir şekilde öfke yenileme hızı denk olan bir kıtayla savaşma gibi bir durumun varsa ona kazandırdığın 50 öfkeyle onu beceri konusunda öne atıyorsun ve bu sayede rakibine uygulayabileceğin debuff'ı denk getirme ihtimalini arttırıyorsun. Bu anlamda güzel bir ustalık becerisi ama bir ustalık becerisinden beklentin daha büyük olacağı için bir tık da sıkıntılı bir ustalık becerisi. Ama ekstra hızlı öfke yenileyen bir komutanla kullandığınızda %70'den fazla öfkeye sürekli gelebileceğiniz için 200 ek hasarı veriyor olmanız da gayet aslında tatlı olacaktır diye düşünüyorum. Kanuni Sultan Süleyman ve Honda özelinde düşünecek olursak Honda bizim oyuncularımızın daha çok tercih edebileceği, özellikle 4. kıtanın 2. komutanı olarak güzel seçenek yaratan, alanda nuke konusunda gayet keyifli işler yaptırabilecek alan hasarıyla vesaireyle gayet tatlı bir komutan olmuş. Kanuni Sultan Süleyman biraz daha alanı hani Swarm için veya direkt işte nuke'layıp patlatacak balinalar için daha overpower olabilecek bir konumda. Özellikleri güçlü ama yine de ikisi de ikinci komutan olacaklar ve belirli bir ekipman seviyesine hesabınızı atmanız gerekecek. Çünkü bu tarz komutanları kullanırken gördüğünüz üzere aslına bakarsanız agresif komutanlar. Yani bir tek hani Honda'da direkt sağlık veya savunma statü yok ama bir tek Süleyman'da %15 defans statü mevcut. Hani bir de %10 hasar azaltma mevcut. Yani bu komutanlar agresif komutanlar anlamına geliyor. Hafif tanklık düzeyleri olsa da hani kullanacağınız komutan eğer tank bir komutan olursa o kadar hani hasar konusunda ve o kadar kafa harcama konusunda iyi bir geri dönüş almayacaksınız. Agresif bir komutan olduğunda da belirli sayıda kıtayla dışarıya çıkabilecek noktaya gelmeden bu komutanı kastığınızda pişman olacaksınız. Çünkü hani rakibiniz size vuruyorken diğer kıtalarınızla onu cezalandırabilecek seviyeye getirmeniz lazım hesabınızı. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kötü komutan değiller. Liderlik komutanlarını bir tık ileriye taşıyorlar. İlerleyen aşamada belki liderlik ağacı reworklenecek. Belki gerçekten liderlik ağacı ve kıta karma kullanımı konusunda iyi birinci komutanlar gelecek ve metaya çok sert bir şekilde girecekler. Ama şu an için benim öngörüm bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp hala kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda ve tekrar yeni bir canlı yayında görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.